Merhaba macera severler. Bugün hepimizin merakla beklediği Macera Zamanı Fiona ve Cake'in ilk sezonunu baştan sona inceleyeceğiz. Hikayeyi adım adım takip edecek ve evrenin dengesini alt üst eden o büyük teorilere dalacağız. Hazırsanız lafı uzatmadan bu büyülü ve bir o kadar da karmaşık yolculuğa çıkalım. Bu yüzden ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Büyük savaştan sonra her şey değişti. Halklar birleşti. İnsanlar diğer yaratıklarla omuz omuza yaşamaya başladı. Bu yeni düzenin içinde bizim eski buz kralı, şimdiki adıyla Simon Petrichor da vardı. Simon Golb'u yenmeye çalıştığı o son savaşta tacın gücünü kaybetmiş ve geriye sadece o hüzünlü, yalnız adam kalmıştı. Fiona ve Cake serisi işte tam da bu noktada Macera Zamanı'nın bir nevi devamı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu hikayenin ana odağında Fiona ve Cake'ten çok Simon'ın kederli yolculuğu yatmakta. Fiona ve Cake'in evreni Macera Zamanı'nın paralel bir yaşamı gibi düşünebilirsiniz. Kızların erkek, erkeklerin kız olduğu dünyevi bir hayat. Finn ne kadar yetenekliyse Fiona o kadar sakar. Bizim sevgili Jake ne kadar özelse Cake de bir o kadar sıradan. Ta ki sihir geri dönene kadar. Hikayemiz 1. sezonun 2. bölümüyle, yani Simon'ın dayanılmaz özlemiyle başlıyor. Simon biricik karısı Betty'yi geri istiyor. Hatırlarsanız Macera Zamanı'nın finalinde Betty Golb'u yenebilmek için Golb'a dönüşmek zorunda kalmıştı. Bu olaylardan tahmini 20 yıl sonra Simon Betty yani Golb'a ulaşmak için tehlikeli yollar arıyor. Bu arayışta eski Macera Zamanı'ndan tanıdığımız ancak şimdi bir kafeste tutulan Gossy'yi kullanmaya çalışıyor. Peki neden Gossy? Cevabı Macera Zamanı'nın Uzak Diyarlar serisinden gelmekte. Gossy kara büyünün yaratığının kanına maruz kalmış, hatta onu içmişti. Bu onu hiç olmadığı kadar büyülü bir varlık haline getirmişti. Golb, kaos ve kötülükten doğduğu için ona ulaşmanın tek yolu da kara büyüyle güçlenmiş olan Gossy'yi bir nevi yakıt olarak kullanmaktı. Simon Gossy'yi kullanarak Golb'a giden bir geçit açmaya çalışır. Ancak aşırı yükleme nedeniyle Gossy kısmen ölür ve açılan geçit Golb'a değil, Simon'ın buz kralı olduğu dönemde yarattığı Fiona ve Cake evrenine açılır. Bu esnada sadece Cake, Simon'ın zihninden geçerek büyülü O diyarına gelir. 3. bölümde başarısız denemesi nedeniyle ölüme yaklaşan Gossy ile tekrar bir geçit açmayı deneyen Simon, açtığı ikinci portaldan bu sefer Fiona geçer. Ancak tam bu sırada evrensel düzeyde bir sorun patlak verir. Evrenin dengesini denetleyen yaratıklardan biri sahneye çıkmakta. Bok böceği. O evrendeki sorunları, ihlalleri denetleyen ve suçluları yakalayıp hapse atan bir nevi yargı merciği gibi düşünebilirsiniz. 4. bölümün başında bok böceğinin görevini terk eden Kiora Siphone'u yakalamaya geldiğini görmekteyiz. Bu arada yanlış okumuş olabilirim, kusura bakmayın. Onu yakalayıp hapsettikten sonra arananlar listesini kontrol ederken önemli bir detay fark ediyoruz. Arananlar listesinde Finn'in hayırsız babası Martin ve asıl önemli hedefimiz Prismo. Bok böceği Prismo'yu yakalamayı önceliklendirmekte. Çünkü kendisi Prismo'nun yerinde olmak, yani zamanın koruyucusu olmak istiyordu. Ancak buna layık görülmemişti. Bu sırada tüm evreni izleyen Prismo'nun kumandasında ciddi alarmlar çalmaya başlar. Simon'ın açtığı portallar ve farklı evrenlerden karakterlerin O diyarında olması evrensel bir krize neden olmuştur. İşler sarpa sarınca Prismo daha fazla dayanamaz ve kahramanlarımızı çoklu evrenin yönetim kısmına ışınlar. İşte geldik hikayenin ve teorimizin kilit noktasına. Prismo, Simon'ın zihninden gelen bu kahramanları gördüğünde bir gerçeği itiraf eder. Fiona ve Cake evrenini yaratan Simon değil, Prismo'nun ta kendisidir. Prismo, en sevdiği kahramanlar olan Fig ve Jake'in maceralarına olan sevgisi yüzünden, özellikle de Jake'in öldüğü gerçeğinden sonra bu evreni yaratmıştır. Evet dostlar, bu arada Uzak Diyarlar bölümünde maalesef ki Jake hayatını kaybetmiştir ve ölümlü diyarda kalmıştır. Bu evreni ana kainattan ayırmak ve saklamak için de onu Simon'ın kafasına, yani eski buz kralı olduğu zamanlardaki zihnine saklamıştır. Eskiden izlediğimiz Fiona ve Cake'in maceralarının büyülü olmasının sebebi de o zamanlar Simon'ın zihninde saklı olan buz kralının sihrinden besleniyor olmasıydı. Ancak
Buz Kralı tacın gücünü kaybedip normale dönünce de Fiona ve Cake'in gizli dünyası da sıradan bir evrene dönüşmüştü. Simon Betty'yi çağırma girişimiyle bu gizli evrenin kahramanları sihirli O diyarına geçti ve bu durum Prismo'nun alarmlarını çaldırdı. Prismo alarmları görmezden gelerek suç işledi ve bok böceğinin denetimine maruz kaldı. Bok böceği kapıya dayanınca Prismo kendi suçunun ortaya çıkmaması için kumandayı kahramanlarımıza verir ve onları başka evrenlere gezmeye zorlar. 5. bölümde kahramanlarımız macera zamanının en korkunç yaratığı olan Leech'in ele geçirdiği Buz Kralı ile dünyayı yönettiği o korkutucu Leech ve Fi'nin evrenine giderler. Ancak burada Leech yenildikten sonra Fi'nin normale döndüğünü, tacı yok ettiğini ve bir aile kurduğunu görürüz. Jake ise normal bir köpek olarak hayatına devam etmektedir. Tacın yok edildiği yerde atom bombasının patladığı o meşhur Leech'in ortaya çıktığı yeri de ziyaret ederiz. Tacın yok edilmesine rağmen kalan bir parça kumanda ile senkronize çalışarak diğer evrenlerdeki tacın izini bulmanın yolunu açar. 7. bölümde ise kumandanın hasar almasıyla son bir atlayış yaparlar. Simon'ın vampirler tarafından öldüğü, Marcelle'nin vampir kraliçe olduğu ve dünyanın tamamen sonunun geldiği bir evren. Derken son kalan enerjiyle son bir kez evrene, benim en sevdiğim ve en korkutucu gerçekliğin evrenine atlarlar. Leech'in başarılı olduğu evren. Bu Leech'in dileğinin gerçekleştiği ve bir evreni tamamen yok ettiği yerdir. Geriye sadece zavallı Bimo ve adını ilk defa duyduğumuz Jerry kalır. Pili bitmek üzere olan Bimo kumandayı tamir edebilmek için kendisini feda eder ve ölür. Bu sahne serinin en dokunaklı anlarından birisi de ve benim en üzüldüğüm bölümdü. Çünkü bu evrende fark etmediğiniz detaylardan bir tanesi piller bitmek üzeredir. Yani Bimo'nun kullanacak enerjisi kalmaması sebebiyle ya kendini feda edecekti ya da pili bitip sonsuz uykuya dalacaktı. Etrafta Bimo'nun o pilleri arayışı beni çok kahrettiği bir bölümdü yani. Çok üzücü bir durum bu arada. Neyse biz konumuza devam edelim. Asıl şaşırtıcı olan ise Jerry'dir. Onu bulduklarında anlarlar ki Jerry aslında evrenin en korkutucu ölüm habercisidir. Leech. Leech o kadar depresif bir haldedir ki yok ettiği evrenden tatmin olmamış ve kahramanlarımızı yok etmeden öylece bırakır. Bu noktada Fiona önceki bölümlerde gizlice aldığı tacı kullanarak kendi evrenlerine dönme planları yaparken evrenin tanrısı olaya el atar. Bok böceği sorguya çekilirken tanrısal bir müdahale ile işini bitirmesi için geri yollanır. Bu olaylar Fiona ve Cake'in kendi evrenine gitmesiyle aynı anda olur. Ancak bir sorun vardır. Leech uyanmıştır ve Golb'a giden bir portal açılmıştır. 9. bölümde Leech ve Simon Golb'un yanına gelir. Leech Golb'a isyan eder ve bu isyanın sonucunda bir tür Lego parçasına dönüştürülür. Bu parçalar muhtemelen yok edilmiş evrenlerden veya yenilmiş Leech'lerden oluşan bir mezarlıktır. Simon Golb'a dönüşen Betty ile konuşur, içini döker ve tam tacı takarken Golb ona engel olur. Golb, Simon'ın bilincinin bir kopyasını 1000 yıl sonraki O krallığına aktarır. Golb aslında Simon'a yaptığı hataları göstermeye çalışmaktadır. Ama asıl sorun bir misafir daha vardır. Bok böceği, Golb ve Simon aynı evrendedir ve tam Simon'a zarar verecekken Golb onu parçalara ayırır. Bu noktada aslında Golb nasıl bok böceğini yenememiş anlamış değilim ama Tanrı tarafından yaratılmış özel bir varlık olduğu için belki de onu yok edemiyordur. Neyse 10. bölüme geldiğimizde ise bok böceği dünyada yıkım yaratırken Simon ve Golb farkındalık kazanır. Olayın özeti şudur: eğer Betty Simon'a kitabı bulmak için yardım etmese ve Simon o kitabı bulmasa o zaman ne tacı bulacak, ne delirecek, ne de 1000 yıl yaşayacaktı. Betty de onu arayarak ömrünü geçirmeyecek ve büyük savaşlar yaşanmayacaktı. Kısacası biz macera zamanını izleyemeyecektik. Simon bu farkındalığı kazanır. Golb yıkımın gücü olmasına rağmen Fiona ve Cake evrenini Simon'ın zihninden çıkarıp genel evrenlerle birleştirir. Bu evrenin yok olmasını engeller. Bu noktada Tanrı ve Golb bir nevi ortaklaşa çalışıyor gibi bir teori ortaya çıkıyor. Golb yıkım ve kaosun efendisi olsa da evrenleri ve her şeyi kendi kaderine bırakmaktalar.
Bok böceği büyük bir öfkeyle evreni silmek yerine yıkmaya başlar. Ama tam o esnada Prizmo hapishanesinden destek ekip gönderir. Bok böceği kendi silahıyla vurulur ve yenilir. Finalde bok böceği Tanrı'nın elçisi olarak düşündüğümüz kişi tarafından Prizmo'nun yanına bir nevi temizlikçi olarak atanır ve beraber evren yaratmaya başlarlar. Evet dostlar, macera zamanı Fiona ve Cake'in ilk sezonu böylelikle biter. Ama asıl hikaye ve teorilerimiz yeni başlamakta. Serinin bize sunduğu her detay macera zamanı evreninin ne kadar derin ve katmanlı olduğunu bir kez daha göstermekte. Simon'ın trajedisi, Fiona ve Cake'in büyülü dönüşümü ve evrensel bir denge savaşı. Gerçekten inanılmaz bir sezon. Bu evrenleri ve teorileri daha detaylı konuşmak için daha fazla video gelecek. Daha fazla video için de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.